Elbiseden Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda bu bebek bot patik modellerinin nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Selanik örgü modelinden oluşuyor. Yapımı da çok güzel ve de çok kolay. Anlatımı biraz uzun sürdü ama yapımı gerçekten çok kolay ve çok da çabuk örülen bir patik modeli. Sadece biraz ayrıntılı olduğu için anlatması uzun sürdü. Lütfen kusuruma bakmayın. Patik modelim 6 aydan 1,5 yaşa kadar olabilecek bir büyüklükte. Bakın böyle esneyebilen bir patik modeli. Ben yine böyle kalıp gibi dursun diye manken ayaklarıma giydirdim. Bu şekilde gerekli malzemelerim, patiklik ipim var. 3 mm şişlerim var ve bir adet de iğnem var. Şimdi yapımına başlayalım. Evet, patiğimize ilmek atarak başlıyoruz. İpi boynuma atarak örüyorum ben. İlmeklerimi de bu şekilde atıyorum. Sizler nasıl örüyorsanız ve ilmeklerinizi nasıl atıyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. 37 ilmek atarak başlayalım. 37 tane ilmeğimi şişime attım. Daha büyük, küçük ayak numaraları için yapmak isterseniz ikişer ilmek eksik fazla bu ilmeklerimizi çoğaltıp arttırabilirsiniz. Şimdi burası örgümün arka yüzü. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Bu şekilde son bir ilmek kalana kadar gidelim. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Onu her zaman düz örüyorum. Burada örgümüzün arka yüzünü bitirdik. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geçelim. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Evet, şimdi bakın bu şekilde 18 tane ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tam ortadaki 19. ilmeği onu düz ördüm. Geriye yine 18 tane ilmeğim kaldı. Son ilmeğe kadar ters olarak örüyorum. Son ilmeğimizi düz örüyoruz. Bu şekilde tamamlayalım. Evet, tekrar edelim. Örgümüzün ön yüzünde ne yaptık? 18 tane ilmeğimizi bu şişimize aldık. Sonra ortadaki 19. ilmeği düz olarak ördük. Geriye kalan 18 ilmeği de yine örerek tamamladık. Şimdi örgünün arka yüzünde ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Sıranın sonuna kadar gidelim. Örgünün ön yüzüne geçtim. Şimdi artık burada artmalarımıza başlıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerini ters ördüm. İki ilmeğin bu şişimdeyken buraya bir deliksiz artma yapalım. Sonra örmeye devam edelim ters olarak ilmekleri. Ortadaki düz ilmeğimize kadar bu şekilde gidelim. Ortadaki düz ilmeğimize geldik. Onu örmeden şişimize bir dolayalım. Deliksiz artma yapalım. Düz ilmeğimizi düz örelim. Bir tane daha artma yaparak diğer ilmekleri ters olarak örmeye devam edelim. Düz ilmeğimizin bir başında bir sonunda birer ilmek artması yaptık. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar ilmekleri ters olarak örelim. 2 ilmeğim kaldı. Bir artma daha yaptım ve diğer 2 ilmeğimi ördüm. Tekrar edelim. 2 ilmeğimi ördüm. Şişime bir doladım. Bir artma yaptım. Düz ilmeğime kadar ördüm. Düz ilmeğimi örmeden bir artma yaptım. Düz ilmeğimi ördüm. Bir artma daha yaptım. 2 ilmek kalana kadar ördüm. 2 ilmek kala bir artma daha yaptım. Ve bu ön sırada toplamda 4 ilmek arttırmış oldum. Arttırmalarımızı örgünün ön yüzünde yapıyoruz. Şimdi arka yüzüne geçelim. Burada ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. Yine aynı şekilde 2 ilmek örüp bir artma yapıyorum.
Düz ilmeğime kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden bir artma yapıyorum. Düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir artma daha yapıyorum. Sonrasında tekrar ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Son 2 ilmek kalana kadar örelim. Son 2 ilmek kalana kadar ördüm. Tekrar bir artma yaptım ve 2 ilmeğimi ördüm. Bu sırada da yine 4 ilmek arttırmış olduk. Her ön sırada aynı işlemi yaparak ilerleyelim. Toplamda bakın 1 2 3 diş haroşa sırası ördük. Bunlar 6 diş haroşa sırası olana kadar örmeye aynı şekilde devam edelim. Her ön sırada yine artmalarımızı yapalım. Arka sırada hiç artma eksiltme yapmadan ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Evet, sıralarımı tamamladım. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 diş haroşa sırası oldu. İlk sırada artma yapmamıştık. Sonraki 5 sırada artma yaptık. Her sırada 4 ilmek arttırdık. 5 sırada 20 ilmek artmış oldu. Toplamda 37 ilmeğim vardı. 20 ilmek daha ekliyorum. Toplamda 57 ilmeğe kadar artmalarımı tamamlamış oldum. Daha küçük ayak numaraları için yapıyorsanız 57'den 4 eksik, 53, 4 eksik bu şekilde yapabilirsiniz. Yani artma sıralarını 1 eksik, bir fazla yapabilirsiniz. Büyük ayak numarası için yapıyorsanız da eğer bir sıra daha artma yapabilirsiniz. Toplam 57 ilmekle örgümü örmeye başlıyorum artık. Artma eksiltme yapmadan devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonrakileri düz örüyorum. İlmeklerin tamamını sıra sonuna kadar düz örelim. İlmeklerin tamamını bakın böyle düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde ise ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar ters örelim. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi yine ilmeklerimin tamamını düz olarak öreceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Arka yüze geçip arka yüzde ilmeklerin tamamını ters örelim. Tekrar ön yüze geçelim. Ön yüzünde tekrar ilmeklerin tamamını düz olarak örelim. Arka yüzünde ters olarak örelim. Sonrasında geri kalan kısmını birlikte örelim. Evet, düz örgü kısmını tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Bakın şu dişlerini sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş olana kadar ördük. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Şimdi patiğimizin şu kenar kısmını yapacağız. Bakın şöyle. Bunu yaparken ilmeklerimiz aynı renk olduğu için birbirine karışabiliyor. Buna dikkat edelim. Karıştırmayalım. Hani siz daha kolay bir yöntemini bulursanız o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Bakın. Aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. diş haroşa sırası bakın burası. Yukarıdan da sayalım. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine 7. diş haroşa sırası. Tam burası orta kısmı. Ve düz örgünün başladığı kısım. Şimdi buradan şu yukarı bakan, bakın şöyle tuttuğumuzda şu ilmekleri alacağız. Bakın şu ilmeklerimiz tığımıza takılabiliyor. Şöyle şu yukarı doğru olanları alacağız. Şimdi onları şöyle bir alalım. Bakın yukarıya doğru olanları alıyorum. Herhangi bir yerden başladım ben. Böyle ilmekleri yukarıya doğru olan kısımlarını böyle tığıma aldım. Şöyle şurada bir tane daha var. Onu da alalım. Ve sondaki ilmeğimi aldım. Böyle tığıma aldım onları. Tam
karşılıklı gelsin, belli olsun diye. Şimdi buradaki tığımdaki ilk ilmeğimi alıyorum şişime. Bu ilk ilmeğim buradaki ilk ilmeğime denk geliyor. Buradaki ilmeğin içinden şöyle bunu çıkaralım. Bu ilmeğimizi bu şekilde başlamış olalım. Bu şişimi aldım. Şimdi tığımdaki ikinci ilmeğime karşılık gelen ilmeğimi aldım. Ve şişimdeki ilmeğin yanına bu ilmeğimi taktım. Bu iki ilmeğin ikisini birlikte düz olarak ördüm. Şimdi sıra 3. ilmeğimde. 3. ilmeğime denk gelen ilmeğimi tığımdan alıyorum. Şişime takıyorum. Şişimdeki ilmeğimle ikisini birlikte düz örüyorum. Sonrasında yine tığımdaki sıradaki ilmeği alıyorum. Bu tığımdaki ilmeğim bu şişimdeki ilmeğime tam denk gelen ilmek oluyor. Şimdi bu aldığım tığımdaki ilmeği şişime geri taktım. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Şimdi yine şişimdeki ilmeğime denk gelen ilmeği tığımdan şişime aldım. Bakın buraya şişime geçirdim. İki ilmeğin ikisini birlikte düz olarak ördüm. Sırasıyla tığımdan bir ilmek buraya şişime geçiriyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Tığımdan bir ilmek alıyorum. Bu şişime geçiriyorum. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. Bakın bu şekilde kenardaki kısmı bu şekilde oluşturmaya başladık. Ben böyle tığımdan alarak yaptım. Yine aynı sıra şu yukarıdaki ilmekleri alıyoruz. Bakın. Böyle daha kolay bir yöntemini bulursanız siz o şekilde yapabilirsiniz. Böyle bu şekilde devam edelim. Tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Evet, bakın ben böyle yaparak sona doğru geldim. Böyle tığ almadan yapmak isterseniz, hani ben sırayı karıştırmam derseniz, şöyle bakın, yine 2 4 6 7. sıradan böyle tepedekileri alıp böyle geçirip yine 7. sıramdayım. Sıradaki ilmeğimi aldım, şişime geçirdim, ikisini bir düz olarak ördüm. Böyle alarak bu şekilde de gidebilirsiniz. Aynı renk olduğu için karışıklık olmaması için tığla alırsak daha iyi olur, ama ben böyle de alabilirim, karıştırmam diyenler bu şekilde de alabilirler. Evet, bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtiğimde ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Sonra ön yüzünde yine ters olarak örelim. Ve şu bir diş haroşa sırasını oluşturduktan sonra Selanik modelimize başlayalım. Evet, bir diş haroşa sırasını ördüm. Şimdi yine örgümün ön yüzündeyim. 15 tane ilmeğimi ters olarak ördüm, geldim. Bakın patiğimin şu kısmını ördüm. Şimdi bu Selanik örgü modeline geçeceğiz. Ona geçmeden öncelikle Selanik örgü modelimizin ilk kısmını yapacağız. İpimi arkaya attım. Bir düz ördüm. Öne attım. Bir ters ördüm. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde bakın, bir düz, bir ters şeklinde 15 ilmek kalana kadar gelelim. Evet, şimdi 15 ilmeğim kaldı. Onları ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum.
Yine 15 tane ilmeğimi böyle ters olarak örüyorum ve bu şişime alıyorum. 15 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Bakın ortadaki 27 tane ilmeğimi de burada aynı şekilde öreceğim. Ve Selanik örgüme başlayacağım. İlk görünen ilmeğim ters. Onu ters örüyorum. Sonraki ilmeğim düz görünüyor. İlmeğin içine batarak, böyle düz değil, bir altına batarak düz örüyoruz ve ilmeği serbest bırakıyoruz. Tersi ters. Düz görünen ilmeği ilmeğin içinden değil, bakın şuradan bir altından batarak düz örüyorum. Tersi ters. Düz ilmekleri ilmeğin bir altından batarak düz örüyoruz. 27 ilmeği bu şekilde örelim. Evet, örgünün arka yüzünde ne yaptık? 15 tane ilmeği ters olarak ördük. Sonrasında ortadaki 27 tane ilmeğimizin terslerini ters, düzlerini bir alttan batarak düz ördük. 27 tane ilmeği bu şekilde bitirdikten sonra yine 15 tane ilmeğimizi ters olarak ördük. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geçiyoruz. Örgünün ön yüzünde de yine 15 tane ilmeğimi yine aynı şekilde ters olarak örüyorum. İlmeklerimi ördüm. Şimdi ortadaki 27 tane ilmeği öreceğiz. Düz görünen ilmekleri bakın ilmeğin içinden değil bir altından batarak düz örüyorum. Tersi ters. Düz ilmeği şöyle bir altına batarak düz örüyorum. İlmeği serbest bırakıyorum. Tersi ters. Düz görünen ilmeğin altından batarak düz örüyorum. Tersi ters. Bakın bu şekilde haroşa örgümüzü haroşa örgü diyorum. Selanik örgü modelimizi oluşturmuş oluyoruz. Ortadaki 27 tane ilmeği önde de arkada da düzlerini bir alttan batarak öreceğiz. Tersleri normal ters olarak öreceğiz. Selanik örgü modelini örgünün hem arka yüzünde hem ön yüzünde uygulayacağız. Böyle ilerledikçe daha belirgin olmaya başlayacak zaten. Bu şekilde ilerlemeye devam edelim. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra örmüşüm ben. Bakın şu kabarık kısımları sayıyoruz. Bu şekilde örgümüzü tamamlayalım. Evet, bakın sıraları tamamladım. Şöyle göstereyim. Birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu Selanik örgü modelinin dişlerini sayıyorum. 8 tane olana kadar ördüm. Şimdi şu kısmını yapacağız artık. Bakın patiğimizin buradaki ilmeklerimizi örelim. On 15 tane ilmeğimi ördüm. Sonra bu Selanik örgü modelinden 9 tane daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane ilmeğimi de Selanik örgü modelinden ters olarak ördüm. Şimdi burada 9 tane ilmeğimi şurada devam ettireceğim. Bakın. İlkini ters ördüm. 1. Diğerini Selanik örgü modelini örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ile 10'uncunun ikisini birlikte ters ördüm. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Örgünün arka yüzüne geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğeri ters ördüm. Selanik olanı yine Selanik olarak örüyorum. Ters olanı ters. Selanik olan ilmeğimi yine Selanik örgü modeli. Tersi ters. Bakın burada 2, 4, 6 ilmeğimizi ördük. Selanik olan ilmeği Selanik. Ters olan ilmeği ters. 2, 4, 6.
8 tane ördük. Şimdi 9 ile 10. ilmeği ikisini birlikte ters örüyorum. Ve örgünün ön yüzüne geçiyorum. Örgümün ön yüzüne geçtim. Şurada ortada 9 ilmeğim Selanik örgü modeli olarak devam edecek. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğeri Selanik. Onu Selanik örüyorum. Tersi ters. Selanik olan ilmeği Selanik. Tersi ters. Bir taraftan da böyle sayalım bakın. 2, 4, 5 tane ördük. 6, 7, 8, 9 ile yanındakini ikisini birlikte ters örüyorum. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde ilk ilmeği örmeden alıyorum. Tersi ters. Selanikleri Selanik. Yine böyle 9 tane ilmeği örelim. 8 taneyi ördüm. 9 ile 10'uncunun ikisini birlikte ters örüyorum ve örgümün ön yüzüne geçiyorum. Bu şekilde en son Selanik ilmeğe gelene kadar böyle örmeye devam edelim. Yine buradan da aynı şekilde en son Selanik örgüye gelene kadar bu şekilde devam edelim. Bakın bu kısmını yapmış olacağız patiğimizin. Orta kısımdaki 9 ilmekle Selanik örgü modelimizi devam ettiriyoruz. Her dönmemizde bir buradan bir bu taraftan ilmek eksilerek gidecek. Ta ki son Selanik'i de ördükten sonra gerisini birlikte yapalım. Evet bakın sıraları tamamladım. Bu tarafta 15 ilmek. Bu tarafta 15 ilmek. Ortada 9 ilmeğim kaldı. Şimdi artık ilk ilmeğimi de buradan örmeden aldım. Yine bu ortadaki 9 tane ilmeğimi Selanik örgü modeli olarak tamamlıyorum. Sonrasında geriye dönmeden ilmeklerin tamamını örerek devam ediyorum. Şimdi böyle sırayı tamamlayalım. Sonra örgünün arka yüzünde ilmeklerin tamamını ters olarak örelim ve ön yüzüne geçelim. Evet, örgümün ön yüzüne geçtim. Kaç tane ilmeğim kaldı? 15, 15, 30, 9 da ortada. 39 tane ilmeğim kaldı. Şimdi 39 tane ilmeğimle şöyle göstereyim üst tarafında. 2 ters, 2 düz böyle lastik örgümüzü uygulayacağız. Şöyle göstereyim. Bakın. Şimdi başlayalım. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi ters ördüm. 2 taneyi düz örüyorum. 2 taneyi ters örüyorum. 2 tane düz örüyorum. 2 ters 2 düz şekilde sırayı tamamlayalım. Evet, en sona bir ters ilmeğim kaldı. En sonuncuyu da düz ördüm. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde ilmekleri göründüğü gibi öreceğim. Bakın ilk ilmeğim düz görünüyor. İlk ilmeği örmeden aldım. İkincisi düz görünüyor. Onu düz ördüm. 2 tane ilmeğim ters. Onları ters ördüm. 2 tane ilmeğim düz görünüyor. Onları normal artık ilmeğin içine batarak düz örüyorum. 2 tane ters. 2 tane düz. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde göründükleri gibi öreceğiz ve 2 ters 2 düz lastik örgümüzü böyle istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edelim. Böyle ikiye katladığımızda istediğimiz boyutta olana kadar örelim. Evet bakın 2 ters 2 düz lastik örgümü tamamladım. İstediğim boyuta kadar ördüm. Bakın şu düz örgünün şu diş kısımlarını saydığımızda 25, 26, 27 sıra olana kadar örebilirsiniz. Şu an ön yüzünden sayıyorum ve arka yüzündeyken burada ilmeklerimi kapatarak patiğimin örgüsünü bitiriyorum. Böyle 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. İlmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum.
Böyle tüm ilmekleri aynı işlemi uygulayalım. Son ilmeğe kadar aynı işlemi uyguladım. Şimdi ipimi burada biraz uzunca keseceğim. Onu dikmek için kullanacağım. Şöyle ilmeğimi çekiyorum. Bakın böyle çekiyorum. Sonra şöyle bir sıkıştıralım. Patiğimin örgüsünü tamamlamış oldum. Şimdi dikimine geçelim. Evet, şimdi bu lastik örgü kısmını patiğimin böyle düz tarafından dikeceğim. Çünkü burayı geri kıvırdığımda dikiş kısmının belli olmaması gerekiyor. Patiğimin düz tarafındayım ve lastik örgü kısmını böyle düz tarafından dikiyorum. Şöyle ilmeklerin tek kanatlarına batalım. Böyle şu kısma kadar dikelim. Evet, şimdi bu lastik örgü kısmını patiğimin düz tarafından diktim. Kalan kısmını tersinden dikeceğim. Şöyle çevirelim. Patiğin tersini çevirdim şu an. Şimdi ters kısmından dikiyorum geri kalan kısımları da. Böyle şu kısma kadar dikelim. Evet, patiğimin dikimini tamamladım. Düz tarafını çevirdim. Bakın böyle. Şimdi şöyle ikiye kıvırdığımızda bakın bu kısmı da tam taban kısmı oluyor. Şöyle ayakkabı gibi bir patik elde etmiş oluyoruz. Şimdi manken ayağımı da giydireyim. Benim manken ayaklarım yeni doğan ölçülerinde olduğu için patiğimiz biraz büyük oluyor. Patiğimiz 6 aydan 1 yaşa kadar olur ölçüleri. Yine ben şöyle kalıbıma yerleştirdim. Bakın bu şekilde. Taban kısmı tabi bu patiğimiz küçük olduğu için onda biraz bol duruyor. Bakın bu şekilde. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte yapmış oluruz. Çok istek alan bir modeldi bir takipçim tarafından. İnşallah kendisi de beğenir ve hep birlikte sizlerle de denemiş oluruz. Bakın bu şekilde. Değişik şekillerde de böyle bağcık yaparak da süsleyebilirsiniz ön tarafını. Ben böyle sade yaptım. Böyle ayakkabı şeklinde, gerçekten çok güzel ve çok kullanışlı oldu. Anlatım biraz uzun oldu. Lütfen kusuruma bakmayın. Çok ayrıntılı bir anlatım oldu. Çünkü patiğimizin her tarafında ayrı bir ayrıntı var. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.